Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Montreal'de yaşam masrafları ne kadar onu göstermek istiyorum. Bu videoda iki şeyi göz önünde bulundurdum. Birincisi, asgari ücretle yaşayabilir misiniz? İkincisi, harcamaları çalışan bir insan gibi düşündüm. Çünkü öğrenciyken ve çalışırken harcamalarımız çok farklı. Umarım Montreal'e gelmek isteyenler, Kanada'ya gelmek isteyenler için bu video bir yol gösterici olur. Siz de kendinizi ona göre ayarlarsınız. Belki de bazılarınız şu an para biriktiriyordur. Ona göre paranızı biriktirirsiniz. O zaman çok beklemeden videomuza başlayalım. Maalesef ilk konumuz paramızın en çok gittiği ev kiraları. Tercihten tercihe, semtten semte değişecek bir şey. Ama bu konuda bana kesinlikle güvenebilirsiniz. Çünkü 5 yıldır Kanada'da yaşıyorum ve 8 tane ev değiştirdim. Neden bunu yaptım derseniz ne olur sormayın. Şimdi şöyle bir gerçek var. Yalnız mı yaşayacaksınız? Ev arkadaşıyla mı yaşayacaksınız? Şehrin merkezinde mi yaşayacaksınız? Şehrin dışında mı yaşayacaksınız? Bunlar çok önemli etkenler. Ben yalnız başıma yaşayarak koca bir evde $700 ödediğim de oldu. Bir ev arkadaşıyla yaşayarak $975 ödediğim de oldu. Yani diyeceksiniz ki Melis, ev arkadaşım varken daha az ödemem mantıken gerekmiyor mu? Evet, ama o zaman da dediğim gibi yaşadığınız semt işin içine girmiş oluyor. Şu anda yaşadığım evin kriterlerini göz önünde bulundurursam şehrin en güzel yerinde çok güzel bir apartmanda oturuyorum. O yüzden ev kiram biraz yüksek. Ben $1400 ödüyorum. Ama bu asla ortalama bir kriter değil. Biraz yüksek fiyatlı bir ev. Dediğim gibi daha önce $700'da kendi başıma oturduğum oldu veya ev arkadaşlığı yaşadığım da oldu. O yüzden ben size ortalama $1000 bir bütçe ayırmanızı önerdim. $1000'a gerçekten istediğiniz semtte, istediğiniz standartlarda, ister ev arkadaşıyla ister ev arkadaşsız bir ev mutlaka bulursunuz. Tabii ev deyince ev tek başına gelmiyor. Yani evin masrafı tek başına, kirası değil. Eğer ev arkadaşıyla yaşarsanız, sadece bir oda kiralarsanız masrafınız sadece bununla bağlantılı olacaktır. Ama eğer kendi evinizde yaşamak isterseniz bu sefer doğalgazıdır, internetidir, suyu, ısıtması vesaire bir sürü şey işin içine giriyor. Ve bu videoda bir bütçe ayırmak istedim ki ona göre hesaplayarak gelin. Elektrik, ısınma ve suya aylık $50 gibi bir bütçe ayırdım sizin için. Bu Montreal'de, bu Kanada'da şöyle oluyor. Kışın biz daha çok ısınma kullandığımız için, çok soğuk olduğundan dolayı çok yüksek fiyatlar geliyor. Yazın da çok düşük fiyatlar geliyor. İşte atıyorum kışın 2 aylık $300-400 fatura gelirken yazın hiç gelmiyor. O yüzden Montreal'de, Kanada'da diyebilirim, bunu bütün yıla bölmeniz mümkün. Daha önceki yıllardaki harcamalara bakarak devlet size sen ortalama $50-60 harcarsın deyip öyle bir faturalandırma yapıyor size. Yılın sonunda da bakıyorsunuz bundan az mı harcamışsınız, çok mu harcamışsınız, ona göre bir düzenlemeye giriyorsunuz. O yüzden ben $50 ayırdım. Ev masraflarımız burada bitmedi. İnternet masrafını unutmayalım. Eğer kendi başınıza evde yaşarsanız evinize internet bağlatmak zorundasınız. Bell buranın en büyük providerlarından bir tanesi. Turkcell gibi diyebiliriz. O yüzden Bell'den çok rahat internetinizi de telefon faturanızı da sağlayabilirsiniz. İkisine de ortalama ben $100 ayırdım. Bir sonraki masrafımız ulaşım masrafları. Montreal bu açıdan çok şanslı bir şehir. Çünkü hem küçük hem de metrosu, otobüsü her dakika, her saniye bulabiliyorsunuz ve her yere gidiyorlar. Kardan dolayı yolların kapandığı çok oluyor. O yüzden metro kullanmak zorunda kalıyorsunuz birkaç kere. Bakalım şimdi metro masrafları ne kadarmış? Şehrin göbeğindeki bir istasyona geldim. Old Fort'tayız şu anda. Buranın girişi çok hoşuma gidiyor. Fransa'daki, Paris'teki metro istasyonlarına benzetmişler. Old Port bildiğiniz gibi, belki daha önce söylemişimdir, Montreal'in eski yerleşim yerlerinden. O yüzden böyle her yerde tarihi kalıntılar, Fransız üzentileri vesaire bulabiliyorsunuz. Bu da çok güzel girişlerinden bir tanesi. Şimdi aşağıya doğru gidelim. Hem size bütün tarihleri göstermek istiyorum, hem de nasıl alabilirsiniz metro kartınızı, hangi yollarla ödeme yapabilirsiniz vesaire, bunların hepsini tartışalım. Böyle bir kartı var. Opus adı. Herkeste var bu kart. Herkes aylık alıyor. Ben de dahil olmak üzere aylık alıyorum. Yani ulaşım masrafları için sadece $86,5 ödüyorum. Ve bunu bir ay boyunca sınırsız bir biçimde gece gündüz, akşam sabah, hafta sonu, hafta içi, çarşamba, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma her dakika, her saniye kullanabiliyorsunuz. Sırada şimdi de dışarıda yemek yeme masrafımız var. Yani istesek de istemesek de paramız kısıtlı da olsa, kısıtsız da olsa mutlaka dışarıda
yemek yiyoruz. Öğlen olsun, gece olsun. O yüzden bunu da kategorilere eklemek istedim. Bugün nereye geldik? A&W, yani Kanada'nın McDonald's'ı. Hep beraber sipariş verelim. Şimdi siparişimizi aldık. Hemen bir bakalım. Burgerimiz var, patatesimiz var ve kolamız var. Hepsinin toplamda aşağı yukarı 14 dolar ödedim. Yani benim hesaplamaya çalıştığım şey şu. Kanada'da şirketler öğle yemekleri için Türkiye'deki gibi Sodexo kartı veya öğle yemeği çıkartmıyorlar. O yüzden siz kendi yemeğinizi kendiniz getirmek zorundasınız. Yani bu bir alternatif değil. Herkes evden getiriyor. Öyle mesela Türkiye'de böyle bir durum olsa herkes dışarıdan yer muhtemelen. Burada öyle bir şey de yok. Gerçekten herkes sağlıklı beslenebilmek için öğle yemeğini evden getiriyorlar. Buna ben de dahilim. Genelde pazar akşamları haftalık yemeğimi yapıyorum her gün götürebilmek için. Çünkü her gün işten geldikten sonra ev yemeği yapmak çok zor oluyor. O yüzden hani bir kere haftada 2 kere canınız istemedi, hemen bir fast food alayım, McDonald's'a gideyim falan dediğiniz gibi durumlar için böyle bir hesaplama yaptım. 2 kere öğle yemeğini dışarıda yeseniz, 2 kere de hafta sonu işte arkadaşlarınızla dışarı çıksanız, bir ay içecek içseniz, yemek yeseniz vesaire vesaire derken aylık masrafınızı da böyle hesapladık. Sonuç olarak aylık dışarıda yemeğe, öğle yemeği ve akşam yemekleriniz dahil olmak üzere toplam 200 dolar dedik. Tabii ki de bu insandan insana değişir, gittiğiniz yere göre değişir. McDonald's yemezseniz, A&W yemezseniz de lüks bir restoranda makarna yersiniz öğle yemeği olarak. O zaman çok farklı olacaktır ama ortalama 200 dolar diyebilirim. Şimdi mutfak alışverişi için bir markete geldik. Detaylısına girmeyeceğim. Onu belki başka bir videoda sizlerle tartışırız. Ama genel olarak aylık mutfak alışverişinize haftada 50 dolar diyebiliriz. Yani aylık 200 dolar bir bütçe ayırabilirsiniz. Ben tabii ki tek kişilikten bahsediyorum burada. Eğer bir evin içinde birden fazla kişiyle yaşıyorsanız masrafınız doğal olarak artacaktır. Ama tek başınıza yaşıyorsanız haftalık 50 dolar çok yeterli diyebilirim. O yüzden aylık 200 dolar gibi bir masrafınız olacak. Bir sonraki kategorimiz tabii ki de kültür etkinlikler. Hangimiz sinemaya gitmiyoruz, hangimiz tiyatroya gitmiyoruz, hangimiz azıcık arkadaşlarımızla kafa dağıtmıyoruz. O yüzden bu kategoriyi de atlamak istemedim. Aylık Montreal'de kültürel aktiviteye 50 dolar ayırdım ben. Tabii ki de bu yine ne kadar sıklıkla gittiğinize göre değişir. Tiyatro olur, komedi şovu olur, sinema olur vesaire ve bir sürü etkinlik var Montreal'de. Özellikle Montreal'de. Size bunu kesinlikle söyleyebilirim. Montreal dediğimiz şehir hayatın etkinlik anlamında asla durmadığı, yaz, kış, her gün, her dakika kendinizde bir etkinlik bulabileceğiniz bir yer. O yüzden yani bu anlamda ruhunuzu doyuracağınız çok aktivite var çevrenizde. Siz isteseniz de istemeseniz de arkadaş çevrenizden dolayı mutlaka böyle şeylere katılacaksınızdır. O yüzden ben 50 dolar gibi bütçe ayırdım. I got my mindset on you. Hemen kültürel aktivitelerimizden çıktık. Tam eve giderken ay ya ben Zara'da da bir tişört beğenmiştim. Onu da bir alıp da eve gideyim diyeceğiniz günler için bir de size alışveriş bütçesi ayırdım. Bu tabii ki de yine insandan insana değişir, kızından erkeğine bile değişir. Aylık ortalama 50 dolar gibi bir alışveriş bütçesi ayırdım. Şimdi diyeceksiniz ki yani Melis her ayda bir ayakkabı mı alacağız, her ayda bir pantolon mu alacağız? Ama şöyle düşünün, Kanada'ya geldiğinizde mutlaka kış montu almak zorunda kalacaksınız. Kış montunu zaten aylara böldüğünüzde başka hiçbir şey bile almasanız aylık 50 dolar gibi bir paraya gelecektir. Aşağı yukarı aldığınız markaya göre. O yüzden ben bunu mutlaka eklemek istedim. Hiçbir şey almayacağım ben. Var ya Melis geldiğim kıyafetler bana yeter. Artar hatta birazını da veririm deseniz bile burada almak zorunda kalacağınız şeylere nazaran 50 dolarlık bir bütçe ayırmanızı tavsiye ediyorum. Yani harcayabileceğimiz kategorilerin üzerinden şöyle bir geçtik. Atladıklarım vardır, unuttuklarım vardır ama bence ben en önemlilerini kapsadığımı düşünüyorum. Yaptığım hesaplamalara göre hesaplama yaparsak 1736 dolara denk geldiğini sizler de görürsünüz. Şimdi ne kadar gelirinizin olduğunu, asgari ücretin ne kadar olduğuna gelecek olursak Quebec'te minimum wage dediğimiz 13 dolar saatlik, haftada 40 saat çalışıyorsunuz. Bu hesapla aylık 2096 dolar geliriniz oluyor. Tabii ki de bu vergilerden önce. Yani artık çok detaya girmeden sadece şunu söyleyebilirim. 2096 dolar geliriniz oluyor. 1736 dolar harcamanız oluyor. Aylık ortalama 360 dolar. Yani daha da ortalama yaparsak aylık 350 dolar bir kenara para koyabiliyorsunuz.
Belki vergilerden sonra bu miktar birazcık daha az olacaktır. Belki sizin daha farklı bir harcamanız vardır. Belki çocuğunuz vardır. Belki bir kursa gitmek istiyorsunuzdur. Farklılık gösterecektir. Ama diyeceğim şu ki, acaba bu ay et yiyebilecek miyim? Tavuk yiyebilecek miyim? Bu ay bir tiyatroya gidebilecek miyim? O konser, en sevdiğim sanatçı buraya geliyormuş, onun biletine param yetecek mi? Gibi düşünceleriniz olmadan en düşük maaşla bile yaşayabilirsiniz. Eğer Kanada'ya gelmek istiyorsanız yapmanız tek gereken şey niyetinizi belirlemek, kafaya koymak ve buraya gelmek olacaktır. Videomun sonuna geldim. Umarım her şeyi kapsamışımdır ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı, abone olmayı, izlemeyi, izletmeyi, paylaşmayı, her yerde paylaşmayı, önünüze geleni göstermeyi, hiçbir şey unutmayın. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz o zaman.